Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğumuz şortun yapılışını çalışacağız. Bir önceki videomda bu yandan düğmeli yeleğin anlatımını yapmıştım. Bu yeleğime takım olarak bu şortumu yapacağım. Bu yeleğimin kol ucundaki, etek ucundaki ve boynundaki modelden şortumda uygulayacağım. Bacak kısımlarında ve bu lastikten hemen sonra. Bu şekilde bir bebek takımı yapmış olacağız. Dediğim gibi yeleğimin videosu bir önceki video olarak paylaşmıştım. Onu da bakabilirsiniz. Bu videomda da şortunu paylaşacağım. Bu şekilde. Çok basit arkadaşlar. Düz örgü ve ters örgüyü bilen herkesin çok rahatlıkla yapacağı bir şort. Lastik kısmından başlıyoruz. Lastiğimizi örüyoruz. Model kısmımızı oluşturuyoruz. Bakın çok küçük bir detay. Daha sonra düz örgülerimiz var. Tekrar bacak kısmı için eksiltmelerimiz ve bu şekilde ajurlarımız var. Çok kolay. Herkesin çok rahatlıkla örebileceği bir şort arkadaşlar. Ve çok kısa sürüyor. Yani 1 saatte 2 saatte çok rahat bir şekilde bitirebileceğiniz bir model. Şimdi arkadaşlar isterseniz hep beraber örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben şortumun bir parçasını ördüm ve öyle geldim. Çünkü diğer parçayı da aynı şekilde öreceğiz. Aynı sayılarda başlayacağız. O yüzden ben bir tarafını ördüm ve öyle geldim. Şimdi şortumuza lastik kısmından başlayacağız. Lastik kısmını ördükten sonra hemen sonra modelimizi koyacağız. Daha sonra düz örgülerimizi yapacağız. Belli bir sayıda. Ondan sonra eksiltmelerimiz olacak ve bu şekilde acurlu çalışmamız olacak. Ve alt A kısmını da örüp bitireceğiz. Daha sonra bu kenar kısımlardan ilmek çıkartıp lastiğimizi öreceğiz. Şimdi şortuma toplamda 56 ilmekle başlıyorum. 3,5 numaralı şişime 56 ilmek attım. Ve lastik örgü olarak başlayacağım. Şimdi başlıyorum. Lastik örgümü bir düz, bir ters örgülerden oluşturacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Bir düz, bir ters. Şu anda örgümüzün arka yüzündeyiz. İlmek attığımızda ön yüzünü yapmış oluyoruz. Bu şekilde bir ters, bir düz yaparak toplamda 11 sıra ördüm arkadaşlar lastik için. Şurayı şöyle göstereyim. Bu kısımlarda şu lastik boyutunu 11 sıra yaptım ve daha sonra hemen modelimi yapmaya başladım. Şimdi arkadaşlar 11 sıra lastiğimi öreyim. Gösterdiğim şekilde bir düz bir ters olarak lastiğimi yapayım. Daha sonra modelini yapmak için modelini beraberce yapalım. Evet arkadaşlar, ben lastiğimi ördüm. Toplamda 11 sıra. Şimdi model kısmına başlayacağız hemen. İlk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Bir tane doluyorum ve 2 ilmeği bir alıyorum. Bir tane dola ve 2 ilmeği bir alıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum.
Modelimiz bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Evet. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Bir günde bile rahat bir şekilde bitireceğiniz bir model. Küçük olduğu için zaten fazla da uğraştırmıyor. Modeli de gayet basit. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyoruz. Bir tane doluyoruz. 2 ilmeği bir alıyoruz. Bir tane doluyoruz ve 2 ilmeği bir alıyoruz. Evet. Bir tane doladım. 2 ilmeği bir aldım. Ve bunu da örerek bitirdim. Evet. Şimdi model sıramızı modelimizi oluşturmuş olduk. Örgümüzün arka yüzünde arkadaşlar bütün ilmekleri ters ilmek olarak öreceğiz. Bu şekilde. Dolayarak yaptığımız ilmeği de ters olarak öreceğiz. Evet, bundan sonra arkadaşlar 36 sıra boyunca örgümüzün ön tarafında düz, arka tarafında ters örgülerden örerek şortumuzun üst kısmını oluşturacağız. Dediğim gibi toplamda 36 sıra yaptım ben. 36 sıra boyunca önlerden düz ve arkadan da ters ilmek yapacak şekilde örgümüzü öreceğiz. Ondan sonra da kesme işlemlerimiz var ve yine ajur çalışmalarımız olacak. Yine o kısım da çok basit. Dediğim gibi bir günde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir şort. Evet, bu sırayı da bu şekilde ters örgülerle oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet. Bitirdik. Ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Dediğim gibi artık örgümüzü hep bu şekilde önden düz, arkadan ters olacak şekilde öreceğiz. Toplamda 36 sıra. Şöyle göstereyim. Bakın bu ajurlu çalışmamızdan sonra bu kesme işlemine başlamadan önce o kısma kadar, kesme işlemi yapacağımız kısma kadar toplamda 36 sıra. Önden düz ve arkadan da ters örgülerle örelim. Gelelim daha sonra buradaki eksiltme çalışmalarını ve ajur çalışmasını da sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 36 sıra düz örgümü yaptım. Şimdi artık bu kenarlardaki ajur boşluklarımızı yapacağız. Bir de eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi hep beraber başlayalım. Evet, ilk ilmeğimi boşalıyorum. Bir tane ördüm. Toplamda 2 tane olmuş oldu. Bir tane doluyorum
Ve 4 ilmek birden kesiyorum arkadaşlar. 4 ilmeği bir alacağım. Evet. Toplamda 2 ilmek kesmiş oluyoruz. Çünkü burada bir tane artırma yapıyoruz ya. 4 ilmeği bir alıyoruz ama 3 ilmek 2 ilmek kesmiş oluyoruz. Çünkü kestiğimizin bir tanesini zaten burada artırmış oluyoruz. Kenarlarda ikişer ilmek eksiltme yapıyoruz yani toplamda. Şimdi sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar yine düz örgülerimizle örüyoruz. Bu arada sesim biraz değişik, kusura bakmayın. Havalar bir soğuk bir sıcak. O yüzden biraz üşütmüşüm galiba. Evet. Sıra sonunda 6 ilmek kalacak. Evet, bakalım bir sayalım. 2, 4, 6. Tamam. Şimdi bu 6 ilmeğin 4 tanesini kesiyoruz. Artırmayı bu sefer sonra yapacağız. 4 ilmeği bir alıyoruz. Ve bir tane doluyoruz. 2 ilmeğimizi de örüyoruz. Yani artırmadan sonra burada 2 ilmek örmüş oluyoruz. Bu tarafta artırmadan 2 ilmekten hemen sonra artırma yapıyoruz. Burada da artırma yapıp son 2 ilmeğimizi o şekilde örüyoruz. Böylelikle arkadaşlar ilk eksiltme sıramızı yapmış oluyoruz. İki sağ taraftan, 2 sol taraftan toplamda 4 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi arka sıradayız. Arka sırayı ters örgülerle öreceğiz. Artırmış olduğumuz, o dolayarak artırdığımız ilmeği de, bütün ilmekleri de ters örgü olarak öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar ben bütün ilmeklerimi öreyim. Yine bir sonraki eksiltmelerimi yaparken hep beraber yapalım. Evet, arka sırayı ters örgülerle ördüm. Şimdi ön taraftayız ve yine aynı şekilde eksiltmemizi yapacağız. İlk ilmeğimi alıyorum, ikincisini örüyorum, bir tane doluyorum ve 4 ilmeği bir alıyorum. Evet. Bu şekilde 4 ilmeği bir aldım ve aradaki ilmekleri yine düz örgü olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar yine aynı şekilde yapacağımız eksiltme işlemi bundan ibaret arkadaşlar. Hem ajurumuzu yapıyoruz, hem eksiltmelerimizi yapıyoruz. Evet, sıra sonunda da göstereceğim nasıl eksiltme yaptığımı. Ön sıralarda eksiltmelerimizi yapıyoruz. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Evet, bakalım 2, 4, 6. Şimdi bu tarafta da ilk önce bu 4 ilmeğimizi bir alıyoruz ve
Daha sonra dolayarak artırmayı yapıyoruz. 2 ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar eksiltmelerimizi bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Arka sırada bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön sırada aynı şekilde 4'er ilmeği bir alarak eksiltmelerimizi yapacağız. Toplamda arkadaşlar bu aradaki ilmekler, yani şişimizde diyeyim, 12 ilmek kalana kadar eksiltmelerimizi yapıyoruz. Yani şişimde toplamda 12 ilmek olacak. Bu şekilde 12 ilmeğim kaldıktan sonra bu taraftan kesip bu taraftan kestiğimde 12 ilmek kalacak. Arkasını ters örüp ön taraftan artık haroşa örmeye başlayacağız. Toplamda 2, 4, 5 sıra haroşa olarak ördüm. Aynı şekilde aynı işlemi uygulayacağım. Dediğim gibi bu kadar. Bakalım kaç eksiltme yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sıra eksiltme yapmışız. Daha sonra işte en sonuncu eksiltmede bu taraftan eksiltiyoruz. Bu taraftan da eksiltiyoruz. Arka sırayı düz örüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde artık haroşa örgülerimizi oluşturuyoruz. Şimdi ben aynı işlemi uygulayacağım. En sonunda 12 ilmek kaldığında yine haroşalarımı da yapıp geleceğim. Ondan sonra şortumuzu yapmaya beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ördüğüm parçayı bitirdim. Bu şekilde ikisi de bitmiş oldu. Dediğim gibi son 12 ilmek kaldıktan sonra 5 sıra haroşayı da ördüm ve bitirdim. Şimdi arkadaşlar ilk önce yan dikişlerini yapacağız. Daha sonra bacak kısmını oluşturacağız. Şimdi şurada ben biraz uzunca bir ip kalmıştı. Onu da ilk başta dikeceğim. İğneme geçiriyorum. Nasıl diktiğimi de göstereyim. Tabii ki örgümüzün ters yüzü dışta olması gerekiyor. Şimdi ilk önce bu köşe kısımlarından bunları sabitliyorum. Evet. Daha sonra bakın karşılıklı ilmekler var zaten. Onların içinden şu şekilde karşılıklı dikiyorum. Evet. İlmekleri kaydırmadan karşısına denk gelen ilmekle bu şekilde çaprazlamasını karşılıklı dikiyorum. Dikiş işlemini bu şekilde gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu buradaki bakın şuralarda eksiltme yapmıştık. Tam oraya kadar bu şekilde dikeceğim. Evet. Karşılıklı ilmeklerin içinden geçerek dikişimi yapacağım. Evet, bu şekilde bu eksiltme yerine gelesiye kadar dikelim. Bu şekilde buraya kadar. Daha sonra arkadaşlar yine aynı şekilde dikme işlemini bu tarafta uygulayacağız. Daha sonra yine bacak kısımlarını örmek için
ilmek çıkartacağız. Onu hep beraber yapacağız. Şimdi dikişimizi tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, ben yan dikişlerimi yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi artık bacak kısmını örebiliriz. Bacak kısmı için ilmek çıkartacağız. Şimdi şu köşeye hemen batacağım. Burada bir düğüm atıyorum, açılmasın diye. Daha sonra bakın, yine bu kenarlarda ilmekler var. Her bir ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkartacağız. Bu şekilde. Bu işlemi şişle yapamıyorsanız arkadaşlar, tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde her bir ilmekten bir tane ilmeğimizi çıkartıyoruz. Diğer tarafa geçtik. Burayı hep birlikte öreceğiz. Evet, yine bu uç kısma kadar ilerliyoruz. Evet, ilmeklerimizi bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi bir ters bir düz lastik örgümüze başlayacağız. Bir ters bir düz. Aynı bel kısmındaki yaptığım şekilde yapıyorum. Evet. Bu arkadaşlar, yapmamız gereken işlem sadece bu kadar. Artık belli bir miktar, belli bir sayıda lastik öreceğiz. O sizin isteğinize kalmış. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız örebilirsiniz. Ben de şimdi öreceğim. Daha sonra sizlerle birlikte paylaşacağım kaç sıra ördüğümü. İşte bu şekilde arkadaşlar. Lastik örgümüzü öreceğiz. Bir ters bir düz örgülerle yapacağız. Daha sonra aynı işlemi bu taraftaki bacağımız için de yapacağız. Bu alt kısmında ördüğümüz haraşoların uç kısmından ilmek çıkarmaya başlayacağız. Ve bu şekilde bu tarafın en uç noktasına kadar ilmeklerimizi çıkartıp aynı bu tarafta yaptığımız işlemi bu tarafta da yapacağız. Şimdi ben lastiğimi öreyim. Geldiğimde kaç sıra lastiğimi ördüm sizlerle paylaşacağım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ben şimdi lastik örgümü bir bacağımınkini bitirdim. Bitirme tekniğimi sizlerle paylaşmak istedim. Farklı bir bitirme tekniğiyle kapatıyorum. Lastik örgü olduğu için arkadaşlar birazcık daha esnek olması gerekiyor bu kesim yaptığımız yer. O yüzden bebeğimizin bacağını rahatsız etmesin diye birazcık esnek kesim yapacağım. Şimdi onu size göstermek istedim. İlk önce bu şekilde doluyoruz. Bakıyoruz, düz ilmek örüyorum ve bu şekilde üzerinden geçiriyorum. 2 ilmeği de geçirdim bakın. Şimdi tek ilmeğim kaldı. Doluyorum tekrardan, bakıyorum ters örgü. Ters örgü olarak örüyorum ve bu ilmekleri bu şekilde üzerinden geçiriyorum. Evet, doluyorum. Düz örgümü örüyorum ve bu 2 ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde birazcık daha esnek bir kesim yapmış oluyoruz. Lastiği de boğmuyor, sıkmıyor. Rahat bir kullanım oluyor. Evet, doluyorum. Ters örgümü örüyorum ve üzerinden geçiriyorum. Doluyorum. Düz ilmeğimi örüyorum ve üzerinden geçiriyorum. Doluyorum. Ters örgümü ördüm. Üzerinden geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Lastik kesimimi de böyle yapıyorum. Evet, farklı bir teknik olduğu için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Göstermek istedim. Doluyorum. Düz örgümü örüyorum. Ve bu 2 ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar kesimimi yapacağım. Daha sonra diğer bacağımı da örüp kesimini yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bacak kısımlarımı bitirdim. Bakın bu şekilde. Kesmesi de esnek oldu ki bebeğimizin bacağını rahatsız etmemesi için. Bakın. Normal kesim yaptığınızda bunun bu uç kısmı birazcık daha sert oluyor. Bu şekilde esnek olmuyor. O yüzden farklı bir kesme tekniğini kullandık. Şimdi yine arka tarafını çeviriyorum. Artık son dikişimiz kaldı. Dikişimizi de yapıp şortumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi bu uç kısımlarından topluyorum. Bütün şu bacak bitimine kadar, lastiğin bitimine kadar dikişimizi yapacağız. İlk önce bu taraftan, köşeden sabitliyorum. Daha sonra bakın yine ara ilmekler var. Bu şekilde karşılıklı olacak şekilde aralarından geçirerek dikişimizi yapıyoruz şuradan. Evet. Lastik, bacak kısmındaki lastiğini daha esnek bir şekilde örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bacağını sıkmasın diye bebeğinizin daha esnek bir şekilde. Zaten hem esnek ördüğünüzde daha rahat giyecek ve giydikçe birazcık daha açılacak ve büyüdükçe uzun süreli kullanabilir. Evet. İpler çok karıştırıyor. O ipleri de birazdan iç kısımdan gizleyeceğiz.
Evet. Bu şekilde arkadaşlar dikişimizi yapıyoruz. Karşılıklı ilmeklerin içinden geçerek. Bu şekilde yaptığımızda dikişimiz daha düzgün duruyor arkadaşlar. Görünüşü daha hoş oluyor. Evet. Şimdi ben arkadaşlar dikişimi tamamlayayım. Sonra tekrardan bitimini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şortumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Alt dikişini yaptık. Ve bu şekilde çok güzel bir şort elde etmiş olduk. Bakın, çok esnek. Çok güzel oldu. Çok basit yapımı arkadaşlar. Yapmış olduğumuz şort 6 aylık bebekler için uygundur arkadaşlar. Daha büyük sayılarda daha büyük bir bedende örmek için arkadaşlar ikişer ilmek artırabilirsiniz. Başlama ilmeklerini. Bu son kısımda da yine aynı şekilde 12 ilmek ya da 14 ilmek kalana kadar artırma yapabilirsiniz. Şu ara kısmı biraz fazla tutabilirsiniz. Bu şekilde biraz büyüğünü de örebilirsiniz arkadaşlar. Şortumu ben hemen ölçeyim. Boyunu 22 santim boyu, eni de 22 santim olmuş arkadaşlar. 6 aylık bebeklerimiz için çok rahatlıkla kullanabileceği bir şort oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar kusura bakmayın, sesim biraz bozuk. Hakkınızı helal edin. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz sorularınız olursa yine yorum kısmından yazarsanız sizlere cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepiniz hoşça kalın.